Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenine yönelik araştırmalarda son olarak beyin konusuna yoğunlaştık. Şimdi genel olarak beyin deyince insanların aklına bugünkü biçimiyle insanlarda neokorteksin ağırlıklı olarak yönetiminde gerçekleşen faaliyetler geliyor. Nedir bunlar? Bildiğiniz gibi üst bilişsel faaliyetler dediğimiz düşünce, sanat, ahlak, vicdan, estetik, bu konularla ilgili değişik insani yaratımların hepsi esas olarak üst beyin, yani neokorteksin, beyin kabuğunun yönetiminde gerçekleştirilen faaliyetler. Şimdi bu faaliyetler insanda özel bir aşamaya ulaşmış olduğu için en klasik ve bildiğimiz görünümleri insanda sergilenmiş oluyor. Fakat bunların bazılarının hayvanlarda da olduğunu biliyoruz. Tabii bu konuya ilişkin tartışma, hayvanlarda bilincin, aklın, zekanın, bilincin, ahlakın, estetik beğeninin olup olmadığı konusunda tartışmalar süre gidiyor. Bu konular ayrı tartışma konuları. Bizim esas konumuz olan insan dilinin kökeni bakımından beynin evrimsel geçmişini ve gelişmelerini burada tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi beyinle ilgili en büyük ön yargılardan birisi ve yaygın inançlardan birisi beynin vücudun maestrosu olduğuna yönelik bir inanç var. Yani maestro bildiğiniz gibi büyük senfonik orkestraları yöneten şeflere maestro deniyor. Şimdi beyin de böyle değerlendiriliyor. Yani çevreden duyu organlarımız vasıtasıyla çok çeşitli uyaranlar alıyoruz. Bu uyaranlar beyne geliyor. Beyin bunları değerlendiriyor. İlgili bölümlere, alt bölümlere gönderiyor. Oradan gelen sonuçları alıyor ve sonuçta bir çıktı üretiyor. Ve bu çıktı doğrultusunda bizim davranışlarımızı, geleceğe ilişkin planlarımızı, her şeyi beyin planlıyor. Şimdi insanların çoğu genel olarak insan beyninin bu şekilde çalıştığını kabul ediyorlar. Zaten böyle olduğu için insan beynini bilgisayara benzetenler de beyni vücudun merkezi işlem birimi gibi düşünüyorlar. Yani her şey oradan yönetiliyor. Şimdi daha önceki videolarda olayın bu sanıldığı ve görüldüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Yani beynin en temel faaliyeti olan bilincin oluşturulması, düşüncenin oluşturulması ve üst bilişsel faaliyetlerin aslında beyin daha ortalarda yokken bile uç vermeye başladığını, beyinlerin ortaya çıkmasının evrimin oldukça ilerleyen bir aşamasında gerçekleştiğinden söz etmiştim. Şimdi bu konuyu aslında biraz daha ayrıntılandırmamız ve tartışmamız gerekiyor. Neden tartışmamız gerekiyor? Çünkü beynin esas olarak değişik canlılarda ne tür görevler gördüğünü iyi kavramazsak, beynin yönettiği bir takım faaliyetlerin de nasıl yürütüldüğünü ve kökenlerinin nereden kaynaklandığını anlayamayız. Beynin başlangıçtaki görevi bilinç, üst bilişsel faaliyetleri üretmek ve yönetmek değildi. Tam tersine beyin ilk ortaya çıktığında yalnızca canlının hareket ihtiyacını karşılamaya yönelik, canlının dış dünyayla ilişkilerine yönelik hareketlerini yönetmeye yönelik bir organ olarak gelişti. Yoksa bilincin oluşması, düşünce, diğer üç bilişsel faaliyetlerin ortaya çıkması yani daha dünkü olay. Uzun evrimsel süreç açısından baktığımızda bu olayın hiç de öyle sanıldığı gibi olmadığını görmemiz zor değil. Şöyle düşünün, yaklaşık olarak 4 milyar yıllık canlılık tarihinin 3 milyardan fazla yıl süren bölümü esas olarak basit tek hücreli canlıların çok hücreli canlılara geçiş aşamasına hazırlanmasıyla geçti.
Şimdi 3 milyar yılı söylemesi bize kolay geliyor ama bu 3 milyar yıldaki değişiklikleri, elemeleri, doğanın girişmiş olduğu sayısız deneyimi, bu deneyimlerde başarısız olanların elenmesini düşündüğünüzde bu normal bizim bugünkü mantığımızla ve zihinsel kapasitemizin sınırlarıyla kavrayabileceğimiz bir olay değil. Yani bugün herhangi bir canlının başka bir canlı türüne özellikle gelişmiş omurgalıların ve memelilerin herhangi bir türünün bir türden diğer türe dönüşmesi sürecine baktığımızda milyonlarca yıldan söz ediyoruz. Örneğin insanın primat akrabalarından ayrılması 7-10 milyon. En yakın akrabalarından ayrılmasının tarihi bu. Fakat insanın evriminin bugünkü durumuna gelmesine baktığımızda 5 milyon yıllık yaklaşık bir tarih görüyoruz. Yani bütün primat kuzenlerimizle birlikteki gelişmenin ağaçtaki, soy ağacındaki dallanmayı düşündüğümüzde insan türünün ortaya çıkma tarihi 10 milyon. Fakat biz bugün şunu da biliyoruz, laboratuvar koşullarında bazı bakterilerin ve tek hücreli canlıların mutasyon hızlarını ve mutasyonlarını araştırma çalışmalara baktığımız zaman şöyle inanılmaz sayılar görebiliyoruz. Örneğin bazı bakterilerde 20 dakikada bir bölünme gerçekleşiyor ve yeni bir soy ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde onlarca yeni türün ortaya çıkabileceği koşulların oluştuğundan söz ediliyor. Nitekim tarımsal alanda ve diğer alanlarda bazı zararlı diye nitelendirilen mikroorganizmalara karşı geliştirilen ilaçlara karşı bu mikroorganizmaların onların üstesinden gelmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri bu hızlı mutasyon ve dönüşümlere bağlı. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Gelişmiş bir memelinin yeni bir türün ortaya çıkması milyonlarca yılda gerçekleşirken bir basit tek hücreli canlının mutasyona uğraması ve farklı özelliklerin ortaya çıkması için birkaç gün yetiyor. Bazısında birkaç gün bile değil, birkaç saat içerisinde bunu düşünüyor. Bir de şimdi bu olayı 3 milyar yıl olarak düşünün. Yani 3 milyar yılda doğanın yaptığı denemeleri, bu denemelerde ortama uyum sağlayamaların elenmeleri ve denemelere son verme süreçlerini düşünün. Yani bu aklımızın alacağı inanılmaz sayılar değil. Bunlar olağanüstü sayılar. İşte bu koskoca yaklaşık 3 milyar yılı aşkın süre içerisinde ilk basit canlılar farklı özellikler geliştirerek çevreye uyum sağlamaya çalıştılar. Ve bu sırada sayısız deney ve sayısız soylar geldi geçti. Yani bunların sayılarını milyonlarla, milyarlarla ölçemeyiz. Şimdi bütün bunlarla şuraya gelmeye çalışıyorum. Ben bizim ana konumuz olan dilin kökenini araştırma bakımından canlılığın evrimini ve dilin gelişmesinin evrimini beynin gelişmesine bağladım. Yani bugün beynin özellikleri, beyindeki süreçler olmadan insan dilinin nasıl oluştuğunu ve nasıl geliştiğini kavramamız olanaksız. Şimdi bu açıdan baktığımızda beynin tarihini incelerken süreci aslında beynin ortaya çıkmasını canlılığın hareket gereksinmesine bağlamıştım. Yani canlılıktaki hareketlilik arttığı sürece bu hareketliliğe yanıt verebilecek beyin öncesi sinirsel hücrelerin ortaya çıkmasının ardından beyinlerin oluşması, ki ilk örnek olarak yassı solucanlardan söz etmiştim hatırlayacağınız gibi. Beynin oluşması için canlılarda çok hücreliliğe geçiş, çok hücreliliğe geçişin ardından sefalizasyon dediğimiz kafanın oluşmasının ardından beynin ilkel örnekleri diyebileceğimiz yapıların ortaya çıktığını söylemiştik.
Şimdi bu açıdan baktığımızda ben beynin evrimini canlılığın hareketleri açısından ele almak istiyorum. Şimdi bu açıdan baktığımızda beynin gelişmesinin uğrakları canlının hareket yeteneğinin gelişmesine bağlı olarak değişiyor. Hareket yeteneği arttıkça, hareket ihtiyacı çoğalıp daha çok yönlü hareketler yapmak zorunda kaldıkça canlı ister istemez sinirsel donanımı giderek beyinleşmeye, beyin de giderek yeni yapılar üreterek daha gelişkin hale girmeye başladı. Şimdi bu açıdan baktığımızda canlılığı ben kabaca 4 hareket aşamasından geçerek ele alacağım. Birinci aşama yaklaşık bundan 900 milyon yıl önce ortaya çıkan çok hücreli organizmalardan önceki dönemi ve çok hücreli organizmaların uzunca bir dönem boyunca devam eden hareket gereksinmelerinden söz edeceğim. Birinci aşamaya ben kısaca salt fiziksel hareket adını veriyorum. Şimdi salt fiziksel hareket nedir? Salt fiziksel hareket aslında basit tek hücreli mikroorganizmaların, canlıların birebir içinde bulundukları fiziksel çevre ortamına bağlı olarak oradaki gelişmelerle bir takım hareketleri gerçekleştirdikleri durumlar. Yani bunun değişik örnekleri var. Bu örnekler daha sonra yaklaşık 500 milyon yıl önce, yani ilk çok hücreli organizmaların ortaya çıkmasından yaklaşık 400 milyon yıl sonra biliyorsunuz bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Ve bitkilerin en önemli 2 özelliği var. Birinci özellikleri kendi besinlerini kendileri sağlıyor. Yapraklarında bulunan kloroplastlar sayesinde güneş enerjisini doğrudan kullanabilecek bir biçimde dönüşüme uğratarak vücutlarında enerji üretebiliyorlar. Hayvanlar ise bitkileri yiyerek onların ürettikleri bu enerjiyi tüketmek durumundalar. Şimdi genel olarak bitkilerin ikinci bir özelliği de hareketsiz olmaları. Bitkiler hareketsiz gibi görünmekle birlikte aslında bitkilerin de bildiğiniz gibi değişik hareketler yapıyorlar. Yani bitkiler bir yerden bir yere kalkıp gitmiyorlar ama bitkilerin bazı organları, bazı yapıları değişik çevresel ortamlara göre fiziksel hareketler yapabiliyorlar. Herkesin bildiği gibi örneğin bazı bitkiler güneşin durumuna göre organlarını, çiçeklerini ya da başlarını ya da üst dallarını döndürebiliyorlar. En bildiğiniz örnek ayçiçeklerdir. Güne bakan dediğimiz ayçiçekleri biliyorsunuz güneşe göre yönünü değiştirirler. Artı bazı böcekleri yiyebilen bitkiler var. Sinek kapan deniyor bunlara. Bunların da yüzlerce, binlerce çeşidi var biliyorsunuz. Bu bitkiler de örneğin kendi kurdukları tuzaklarda, yani yaprakların ortasındaki böceklere çekici gelen bazı sıvılar salgılıyorlar ve bu sıvılarda yemeye çalışan böcekleri birdenbire kapanarak sindirebiliyorlar. Yani bu etçil bitkiler de bir hareket yapıyorlar. Artı hepinizin bildiği gibi mimoza gibi bazı çiçekler vardır. Bu çiçekler örneğin onlara dokunduğunuz zaman yapraklarını pat diye aşağıya bırakır ve bütün yaprakları birden kapanır. Bu da bir ilginç harekettir. Yani demek istediğim bitkiler hareketsiz gibi görünmekle birlikte çevrelerindeki ortama bağlı olarak değişik hareketler yapabiliyorlar. Bu anlamıyla zaten ben hareketi yalnızca fiziki yer değiştirme, koşma, zıplama, hareket etme, ilerleme, gerileme gibi düşünerek konuşmuyorum. Hareket derken bir bütün olarak bir canlının yapabildiği değişik tepkimeleri ve davranışların bütününden söz ediyorum. Bildiğiniz gibi bitkilerin hücrelerinde aslında sinir sisteminin temel hücresi olan nöronlar yok. Fakat biraz önce söylediğim gibi bitkiler güneşe yönelik davranışlarını, belli organlarını döndürmeleri ya da işte etçil
bitkilerin böcekleri avlama için yaptıkları hareketler ya da işte biraz önce söylediğim mimozanın hareketi gibi bitkilerin yaptıkları değişik hareketleri düşündüğümüzde bitkilerde nöronları çağrıştıracak ya da nöronlar benzeri bir takım düzeneklerin, yapıların olması gerektiğini kavruyoruz. Zaten sinir sisteminin temelini oluşturan nöronların tek başına sinir sistemini oluşturmadığına yönelik güncel tartışmalar yoğun biçimde sürüyor. Yani sinir sistemi içerisinde nöronların dışında glia hücreleri ve başka bir takım yapıların bulunduğu, dolayısıyla nöronların işlevlerini ve önemlerini abartmamak gerektiğini söyleyen görüşler de var. Tabii bu ayrı bir tartışma konusu. Burada anlatmak istediğim şu, yani bitkilerin hücre yapılarında nöronlar bulunmasa da bitkiler değişik ihtiyaç duydukları hareket biçimlerini gerçekleştirebilecek bir takım sinirsel donanıma ya da bizim bugün adını koyamadığımız bir takım yapı ve düzeneklere sahipler. Şimdi bitkilerin dışında hareket etme yetenekleri bakımından, yani ilk bakışta örneğin deniz tabanına tutunmuş bir halde hiç hareket etmeden sadece çevreye salladıkları dokunaçlarıyla ya da su akıntılarını vücutlarının içine alarak mikroorganizmalarla beslenen canlılar olduğundan söz etmiştim. Yani bu basit canlıların en basit örnekleri, bunlara sölenterler diyorduk. Süngerler, anemonlar, daha sonra mercanlar, hidralar, bu tip canlılardan da söz etmiştik. Bunlar bildiğimiz anlamda hareket etmeseler de bir takım sinirsel donanımları bulunduğu için çevrelerine tepki vererek çevrelerindeki uyaranlara karşı tepki verebiliyorlar. Bu canlıların bir kısmı da beyin yapılarından söz edemeyeceğimiz için ben bu canlılara sinirsel hareket edebilen canlılar olarak adlandırıyorum. Birinci canlı grubumuz, bitkileri de dahil ettim, bir takım mikroorganizmaların da dahil oldukları salt fiziksel, kimyasal süreçlerle hareket edebilen canlılar. İkinciler ise sinirsel hareketle, basit hareketler yapabilen canlılar. Üçüncü aşamada ise bu sinirsel hareket yapan canlıların beynin ortaya çıkmasıyla birlikte en alt beyin yapılarıyla birlikte hareket ettikleri bazı durumlar var. Şimdi insan dilinin kökeni bakımından bizim esas dikkat edeceğimiz gelişme bu aşamada ortaya çıkıyor. Bu aşamada ortaya çıkıyor ne demek? Bu aşamaya ulaşmış hayvanlar artık bulundukları ortama basit fiziksel, kimyasal ya da sinirsel etki tepki mekanizmalarıyla yanıt veren değil, belli kendilerinden kaynaklanan bir takım özel tepkileri oluşturabilecek aşamaya ulaşmış canlılar. Bu canlılardaki hareketler ağırlıklı olarak sabit davranış örüntüleri dediğimiz davranış paketleri biçiminde gerçekleşiyor. Şimdi davranış paketleri biçiminde gerçekleşmesinin anlamı bu canlıların çevreye karşı bağımsız, öznel olarak davranmadıkları, yine çevrenin, fiziksel doğanın bir uzantısı olarak davrandıkları ama bir takım sınırlı sinyalleri okumayı, sınırlı sinyallerden hareketle bir takım kalıplaşmış davranış kalıpları gösterebilmelerine dayanıyor. Şimdi biliyorsunuz daha önce bu konuyla ilgili değişik videolarda değişik örnekler vermiştim. Örneğin bunların en çarpıcı örneklerinden birisi bildiğiniz gibi kenelerdi. Kenenin yaklaşık 17 yıl süren yaşamının son 2-3 ayının dışındaki bölümü kene toprak altında geçiriyor. Daha sonra toprak üstüne çıktığında bir ağaç ya da çalının üzerine çıkıyor ki kenenin gözleri falan görmüyor, gözleri yok.
kenenin dış dünya ile kurduğu ilişki iki tane uyarana bağlı. İki tane sinyale bağlı. Bu sinyallerden birisi memelilerin derilerinde bulunan bütürik asit. Bu bütürik asit kokusunu aldığı zaman kene emebileceği, kanını emebileceği bir canlının çevresinde olduğunu hissedebiliyor koku vasıtasıyla. İkincisi, o canlının yerini tespit etmesi için kene ısıya karşı çok duyarlı ve ısı sayesinde o canlının yerini tespit ediyor. Çıktığı ağaç ya da çalının üzerinde bekliyor. Altına bütürik asit kokusu yayan ve belli bir ısıyı barındıran bir canlı geldiğinde, bir hayvan geldiğinde kendisini ağaç ya da çalıdan bırakıyor. O canlının tüylerinin arasına, kılların arasına tutunabilirse onun kanını emiyor. Daha sonra çiftleşiyor ve hayatı sona eriyor. Şimdi dikkat ederseniz kenenin yaşamı aslında bizim beyinsel faaliyetlerimiz ve bizim çevremizle kurduğumuz ilişki açısından baktığımızda son derece sınırlı ve dar ölçeklerde gelişen bir yaşam tarzı. Yani kene 16-17 sene olgunlaşmayı bekliyor toprak altında. Olgunlaştıktan sonra yeryüzüne çıkıyor, gözleri görmüyor. Kan emmesi gerekiyor. Emeceği kurbanını bulabilmesi için bütürik asit kokusundan ve canlının yayacağı ısıdan yararlanıyor. Bu iki uyarana yönelik sinirsel ve beyinsel donanımı olduğu için bunlara yönelik hareketler yapabiliyor. Şimdi bir kenenin hayat döngüsünü ve hayatındaki hareketle ilgili ihtiyaçlarını düşündüğümüzde bir insanın yaşamsal faaliyetlerini sürdürmede başvurduğu hareketlerle karşılaştırdığında bunun son derece sınırlı ve yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tabii insan açısından baktığımızda böyle. Yoksa kene gerçekliği açısından baktığımızda burada bir sorun yok. Çünkü keneler bu işi milyonlarca yıldır yapıyorlar ve oldukça başarılı yaptıklarına göre soylarını sürdürebiliyorlar. Şimdi bu sınırlı hareket desenleriyle, sabit hareket örüntüleriyle davranışlarını sergileyen hayvanlara ilişkin başka örnekler de vermiştim. Bunlardan en ilginçlerini biliyorsunuz tavuklarla yapılan bazı deneyler oluşturmuş. Tavuğun yavrusunu bakıp beslemesi ve çevresinde onu kollaması için iki tane özellikten yararlanıyor. Birincisi yuvarlak bir şekil. İkincisi de çıkan cikcik sesi. Şimdi bu cikcik sesini duyup yuvarlağımsı bir nesnenin kendisine yaklaştığını gördüğünde anne tavuk ona sahip çıkıyor ve yavrusuyla ilgileniyor. Yavru açısından da doğduktan sonra annesinin şekline benzeyen ve onun gıt gıt diye çıkardığı sesleri duyduğu zaman yavru bu nesnenin peşinden gidiyor. Yani burada yavru bizim gördüğümüz gibi bir anne tavuk görmüyor. Tıpkı anne tavuğun bizim gördüğümüz gibi bir civciv görmemesi gibi. Burada annenin ve yavrunun birbirleriyle ilişkilerini belirleyen belli sinyallere tepki verme yetenekleri. Bu tepki verme yetenekleri türlerinin hafızasına yerleşmiş durumda. Yani bir anne tavuk cik cik sesi çıkaran yuvarlağımsı bir sese yavru olarak algılayıp onu sahipleniyor. Bir yavru ise çevresinde gördüğü tavuk şekline benzeyen bir hareket gördüğünde ve bunun gıt gıt diye sesler çıkardığını duyduğunda onun peşinden gitik. Hayvan davranış bilimcileri yani etologlar bu gerçeklikten hareketle değişik deneyler yaptılar. Konrad Lorenz bir tahta kutunun içerisine bir tavuk sesi çıkaran bir teyp yerleştiriyor ve tahta kutuyu kendi eline alarak onunla ördek yavrularının ya da kaz yavrularının önünde yürümeye başlıyor.
birkaç gün bu işi yaptıktan sonra ördek yavruları Konrad Lorentz'i anneleri biliyorlar ve onun peşinden ayrılmıyorlar. Doğal ortamda bu ördek ve kaz yavruları yumurtadan çıktıktan sonra kendi annelerine benzer şekiller ve annelerinden çıkan sesi duymaları gayet olağan olduğu için onların peşinden ayrılmıyorlardı. Ama insanlar araya girip bu sürece müdahale ettiklerinde basılanma dediğimiz bu özellik birdenbire çığırından çıkıyor. Yani ne oluyor? Ördek yavruları ya da kaz yavruları Konrad Lorentz'in ya da onun hazırladığı düzeneyi kendi anneleri zannederek onun peşinden gitmeye başlıyorlar. Şimdi bu örneği niye anlatıyorum? Bu örneği anlatmamın nedeni şu. Beynin 3. aşaması dediğimiz ara beyin aşamasında beynin temellerini attığı türün genetik havuzunda oluşmuş bir takım sinyallere tepki verme ve sinyallere göre davranış örüntüleri sergilediklerini vurgulamak için bu olayı anlattım. Bu olayın ne kadar çarpıcı olduğunu anlamak için yine etologların yaptıkları bazı deneylerden söz etmiştim. Bu deneylerden birisinde örneğin anne tavuğun kulaklarına bal mumu koyuyorlar, tıkıyorlar. Anne tavuk artık sesleri duyamaz hale geliyor. Şimdi sesleri duyamayan bu anne tavuk kümesinde, yuvasında dururken bir tane civcivin ona doğru yanaştığını düşünün. Civciv yanaşıyor, cik 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 ses çıkarıyor. Fakat anne tavuk onun sesini duymuyor. Şimdi cik cik sesini duymayınca kendisine yönelik gelen o bir yuvarlak bir şekli kendi yavrusu olarak algılamıyor. Onu yuvaya sokmak istemiyor. Fakat o ısrar ettiği zaman da anne tavuk sinirleniyor ve gagalayarak yavruyu öldürüyor. Şimdi bizim bakış açımızdan baktığımızda bu olacak bir iş değil gibi gözüküyor. Ama tavuk gerçekliği açısından böyle. Çünkü tavukların görmeleri bizim görmelerimiz gibi değil. Tavuklar dünyayı bizim gibi görmüyor. Bunun gibi her hayvan dünyayı kendi özellikleri çerçevesinde algılayabiliyor. Şimdi bu deneyin bir başka örneği de şu. Tavukların can düşmanları olan gelincikler var. Bir gelincik postunun içerisine cik cik sesi çıkaran bir teyp konuluyor. Gene anne tavuk yuvasında duruyor. Birdenbire karşısına bir karaltı geliyor. Ama içinden cik cik sesi çıkıyor. Yani civciv sesi çıkıyor. Tavuk huzursuzlanıyor. İlk başta onu almak istemiyor ama ısrarla o cik cik sesi çıkaran karaltı yuvaya girmek isteyince en sonunda anne artık dayanamıyor ve cik cik sesi onun yavrusunun sinyali olduğu için, yani kendisine yavrusunu bildirdiği için gelincik postunu, doldurulmuş gelincik postunu yuvanın içine alıyor. Normal koşullarda bu bildiğimiz bir gelincik olsa tabii onu anında paralar. Şimdi bu verdiğim örnekler bize neyi anlatıyor? Bu verdiğim örnekler bize şunu anlatıyor. Yani bizim canlıların, özellikle de hayvanların çevreleriyle kurdukları ilişki bizim bugünkü üst beyin aşamasından baktığımız şekliyle algılanması doğru bir şey değil. Hayvanlar bizim gördüğümüz biçimde görmedikleri gibi davranışlarının da bizim gibi bir takım değerlendirmelerin sonucunda belli davranışları yapıp yapmama yönünde tercihte bulunmuyorlar. Onların tercihleri ağırlıklı olarak kendi tür hafızalarına yerleşmiş olan belli sinyallere tepki veren davranış örüntüleri biçiminde paket programlardan oluşuyor. Şimdi dikkat ederseniz burada yalnızca bu paket programların hayata geçirilmesi değil, bu paket programların hayata geçirilmesi sırasında canlının öğrenmesi gereken bir takım sinyallere tepki verme özelliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Şimdi hayvanlar bizim gibi görmezler demiştim. Yani bunun örneğin çarpıcı örneklerinden birisi kurbağalardır. Şimdi kurbağaların gözünde bizim fovea dediğimiz bir bölüm yoktur. Kurbağaların retinalarında, yani gelen ışığın algılandığı retinanın
ortasında makula denilen bir bölge var. Bu makulanın da en ortasında gelen görüntüyü, ışığı odaklayacak ve net görüntüyü sağlayacak fovea denilen bir bölüm var. Ama örneğin kurbağalarda bu fovea yoktur. Şimdi kurbağalarda fovea olmadığı için kurbağalar çevrelerini bizim gibi görmezler. Kurbağaların çevrelerindeki hareketlere yönelik tepkileri esas olarak hareketlere yöneliktir. Yani ne demek bu? Yani bir kurbağanın önünden bir sinek uçtuğunda ya da bir böcek uçtuğunda kurbağa bunu yakalamak için hareket edebilir. Foveası olmayan kurbağa yalnızca hareketli nesneleri görebilir. Dolayısıyla bir kurbağayı bir yere koyalım. Koyduğumuz yerin yere çok sayıda diyelim bayıltılmış ya da işte öldürülmüş sinekleri koyalım. Kurbağa normalde bunları ayıla bayıla yediği halde eğer bunlar hareketsiz bir biçimde duruyorsa kurbağa orada öyle beklemek zorunda. Yani kurbağanın bir canlı sineği ya da böceği avlaması için onun hareket etmesi gerekir. Eğer hareket etmiyorsa onun gerçekliği içerisinde, onun dünyası içerisinde o canlı, o nesne yoktur. Şimdi bu oldukça çarpıcı ve ilginç bir durum. Aslında bu durumun ne anlama geldiği daha önce sözünü ettiğim bazı hayvan türlerinin geliştirmiş oldukları savunma düzenekleri bakımından da bize anlamlı bir ipucu veriyor. Bildiğiniz gibi bazı hayvanlar düşmanlarından kurtulmak için hiç hareket etmezler. Bulundukları yerde donup kalırlar. Sanki donmuş ya da ölmüş gibi. Şimdi bizim üst beyin açısından, bizim kendi gerçekliğimiz açısından baktığımızda bu hiç de mantıklı bir şey değil. Yani sen karşında can düşmanın var, sana doğru geliyor fakat sen hiç hareket etmeden kas katı duruyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ama işte kurbağa gözünün gerçekliğine baktığımız zaman aslında bu hiç de öyle yabana atılacak bir strateji, bir taktik değil. Çünkü bazı hayvanlar hareket olmadığı zaman önlerindeki avlarını avlayamazlar. Onlara yönelemezler. Demek ki yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim çevremizde kurduğumuz ilişki, beynimizde kurduğumuz ilişkinin aynısını hayvanlara taşıyarak onların bir takım hareketlerini ve davranışlarını yorumlamaya çalışmak bizi çok yanlış noktalara götürebilir. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar 3 aşamadan söz ettim. Birincisi salt fiziksel hareketlerle yetinen ilkel, basit tek hücreli ve çok hücreli canlılar. İkincisi sinirsel hareketlerle yetinen ve bu şekliyle hareket edebilen canlılar ki bunların içerisine hareket etmeyen hayvanları ve bitkileri koymuştum. Üçüncü aşama da ara beynin özellikleri vasıtasıyla sabit davranış örüntüleri dediğimiz paket programlarla çevreye tepki veren ve davranış sergileyen hayvanlar. Sabit davranış örüntüleriyle yanıt veren, tepki veren hayvanların bu tepkilerini ortaya koyabilmeleri için bir takım sinyallerden yola çıkmaları gerektiğini söylemiştim. Yani bu sinyaller olmazsa bu canlılar kendi türlerine ilişkin, türlerinin hafızasına nakşedilmiş olan belli davranış paketleri ya da içgüdülere uygun olarak davranmayı gerçekleştiremezler. Örneğin karette düşünün. Şimdi dişi karettalar denizin 100-200 metre içerisinde sahile çukurlar açarlar, yumurtlarlar. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu yavrular yumurtadan çıkmaya başlarlar. Şimdi yumurtadan çıkan yavruların denize gitmeleri gerekir. Şimdi yavruların denize gitmeleri için
milyonlarca yıl önce gelişen bu sabit davranış örüntüsü 2 tane sinyale bağlanmıştır. Bunun birincisi ışık. Yani ışık dediğimiz dişi kaplumbağanın yumurtlamasıyla yavruların yumurtadan çıkma süreçleri ayın döngüsüne bağlı olarak dolunayın tam dolunay olduğu günlere denk gelir. Dolayısıyla yumurtadan çıkan yavrular denize düşen ayın görüntüsünün, ayın ışıklarının neden olduğu yakamoz parıltısını birinci sinyal olarak algılarlar. Yani yavru yumurtayı kırdı, çıktı. Çevresine bakındı. Parıltı gördüğü zaman o parıltı aslında orada deniz olduğu anlamına gelir. Birinci özellik budur. İkincisi, ama bir parıltı başka bir özellik de olabilir. O parıltının geldiği yönden ayrıyeten denizin kokusu, yani iyot kokusu ya da işte artık kendi türlerinin koku alma yeteneğine göre denizle ilgili hangi kimyasallar harekete geçiyorsa o kokuyu da alması gerekir. Bu iki sinyali aldığı zaman yavru oraya doğru koşturarak gider ve sonuçta o 100-200 metrelik mesafeyi aşarak denize kavuşur ve denize girerek yaşam döngüsünü başlatır. Şimdi tabii günümüzde bu insanların çevreyi kirletmeleri şunla bu neticesinde hayvanlar eğer koruma altında değillerse kolaylıkla evlerin, elektrik direklerinin, arabalarının ışıklarına kapılarak deniz yerine ters yöne gitmeleri de mümkün. Ama şimdi burada bizim açımızdan önemli olan şu. Demek ki ara beyin aşamasındaki paket davranış programlarının hayata geçirilebilmesi için canlının kendi tür hafızasında bulunan paket davranışı yerine getirmesinin bağlı olduğu sinyaller var. Bu sinyaller örneğin caretta için deniz kokusu ve denizdeki yakamozun parıltısıydı. Ama bir kaz yavrusu için ya da bir ördek yavrusu için annesinin çıkardığı ses ve annesinin vücuduna benzeyen bir şeklin çevresinde hareket ediyor olmasıydı. Annesinin çıkardığı sese benzer bir ses ve onun şekline benzer hareket eden bir nesne gördüğünde yavrular otomatikman onun peşinden gidiyorlar. Yani bu verdiğimiz örneklerde olduğu gibi ara beyin aşamasındaki sabit davranış örüntüleri sergileyen canlılar ancak bu tip özellikler vasıtasıyla yapabiliyorlar bu hareketleri. Fakat bu hareketlerin hepsinin öğrenilmesi için de belli bir zaman süresi var. Daha önce beynin plastisitesi özelliğinden bahsederken bundan söz etmiştik. Demek ki o süre aralığında bu uyaranlarla birlikte belli davranışları öğrendiği zaman hayvanlar o davranış örüntüsünü hayatları boyunca sürdürürler. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir özellik de şu. Hayvanların sabit davranış örüntüleri türlerinin genetik hafızasına işlenmiş bir davranışlar bütünü, davranışlar modeli olarak yer almakla birlikte bütün bu davranışların bazıları zamanla öğrenmeye dayalı davranışlarla pekiştirilmek durumundadır. Yani örneğin bir örümcek doğduktan sonra bir örümceğe ağ örmesini kimse öğretmez. Ya da bazı kuş türleri yuvalarını kendileri örerler. Onlara kimsenin öğretmesi gerekmez. Ama bunun dışında bazı davranış kalıpları vardır ki bunlar esas olarak reflekslerle, yani sonradan oluşmuş koşullu koşulsuz reflekslerle gündeme gelirler. Ve bunların günlük yaşamdaki pratiklerle doğrulanması gerekir. Düşüncenin ve bilincin öğeleri beyinler ortaya çıkmadan önce bir takım canlılarda uç vermişse, bir takım canlıların bazı hareketlerinde bunlara yönelik belli davranış ve tepkilerin mekanizmaları
ve düzenekler ortaya çıkmışsa, beyinlerin ilk ortaya çıktığı dönemde ilk beyinler esas olarak canlının bulunduğu çevreye uyum sağlaması için gerekli hareketleri yönlendirme ve yönetme gereksinmesinden doğmuştu. Dolayısıyla beyinlerin ortaya çıkması aslında bizim bugünkü üst beyin aşamasından neokorteksteki bir takım insani faaliyetleri göz önüne tutunarak genelleştirildiği gibi bir süreç izlemedi. Yani kısacası beyinler bilinci, düşünceyi, üst bilişsel faaliyetleri üretmek için oluşmuş bir organ değil. Tam tersine beyin bu tür faaliyetlerin öncüleri ortaya çıktıktan sonra kendisini daha da geliştiren ve bugünkü biçimine ulaşması için belli aşamalardan geçen bir süreç izlemek zorundaydı ve beyinlerin gelişmesi bu biçimde oldu. Şimdi sürecin bu biçimde olduğunu aslında biz duyu organlarının gelişmelerinden de somut olarak izleyebiliriz. Yani biraz önce dikkat ederseniz şunu anlatmaya çalışmıştım. Canlılar belli evrelerden geçiyorlardı. Birincisi salt fiziksel kimyasal nedenlerle hareket edebilen basit canlılar. İkincisi sinirsel hareketlerle çevrelerine uyum sağlamaya ve tepki göstermeye çalışan canlılar. Üçüncüsü belli sinyallere dayanan sabit davranış örüntüleriyle yani paket programlarla çevrelerine tepki göstermeye çalışan canlılar ve dördüncüsü neokorteksin ortaya çıkmasıyla birlikte yalnızca insan değil, insana yakın memelilerde de gördüğümüz bir takım hareketlerle birlikte çevrelerine uyum göstermeye çalışan canlılar. Şimdi bu 4 aşamayı birbirinden genel olarak beynin 4 gelişme aşamasında ortaya koyabiliyoruz. Şimdi bizim buradaki amacımız dilin kökenini araştırmak olduğu için, yani ben burada bir anatomiyle ya da nörolojiyle ya da nöroşirurjiyle ilgili belli bilgiler vermeye çalışmıyorum. Zaten bunlar benim uzmanlık alanım değil. Bu anlamıyla beynin bölümlerini ben kabaca bu biçimde sınıflandırdım. Şimdi benim bu sınıflandırmam kabaca bir adlandırma, konumuz açısından olayı özetlemeye çalışan bir girişim olarak düşünülmesi gerekir. Yoksa benim örneğin daha önceki videolarda alt beyin, üst beyin, sürüngen beyin, orta beyin, limbik beyin gibi kavramları değişik, biraz da düzensiz bir biçimde kullanmış olabilirim ama burada ben anatomi ya da nöroloji ile ilgili bilgiler vermediğim için bu konunun ya fazla arkadaşların takılmamaları gerekiyor. Çünkü sonuçta bu konuda en sağlıklı ayrıntılı bilgileri yani tıp kitaplarında, biyolojiyle ilgili kitaplarda bu konuları işleyen ciddi bilim sitelerinde falan bu konuların ayrıntıları bulunabilir. Ben tabii konuya bu açıdan bakmadığım için popüler dilde, günlük konuşma dilinde anlatıldığı biçimiyle dilin kökenini ilgilendirdiği kadarıyla belli beyin bölümlerinin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışırken bazı kavramlar kullandım. Şimdi buradan hareketle şuraya gelmek istiyorum. Videonun başında beynin bir maestro olarak düşünüldüğünden söz etmiştim. Yani nasıl bir maestro beyin? Değişik duyu organları vasıtasıyla dışarıdan bir takım uyaranlar geliyor. Beyin bunları değerlendiriyor, ölçüyor, biçiyor, gerekli bölümlere gerekli talimatları gönderiyor. Bu şekliyle de o duyum algılarına göre canlının ya da insanın ya da hayvanın değişik tepkilerinin oluşmasını sağlıyor. Şimdi genel kanı ve inanış bu yönde. Fakat bunun doğru olmadığını biraz önce anlatmaya çalıştım. Şimdi bunun neden doğru olmadığını, aslında beynin neden böyle işlemediğini anlatmam gerekiyor. Ama bu videonun sonuna yaklaştığım için artık bu konuya daha fazla uzatmayacağım.
Bir sonraki videoda beynin neden bir maestro olarak dışarıdan gelen uyaranları alıp işleyip bunları işlemden geçirdikten sonra insanların davranışlarını, tepkilerini yöneten bir merkezi komuta kademesi olmadığını anlatmaya çalışacağım. Bu videonun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.